Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Sürpriz olarak da sizler için ekstradan bir tane coin analizi yapacağım. Bu da bizim için önemli bir altcoin. Ve Dove ve Elite Wave stratejileriyle üretmiş olduğumuz bilgileri sizlerle paylaşmaktan keyif alıyorum. Sizler de videoyu beğeniyorsanız likelamayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Analizimize geçelim. Ve 2 gün önceki videomuzda Bitcoin ile alakalı neler söylemişiz? Gelin kısaca bir onu dinleyelim. Burada kalamadığı sürece de şu mavinin 109.300'ün kırılımıyla beraber de benim için artık aşağıdaki senaryolar çalışmaya başlayacak. Benim yakın olduğum yön ise biraz daha şu yön arkadaşlar. Düşüş yönü, sert bir hareketi 109'da kırdığımız takdirde bu şekilde bir yapı oluşabileceğini düşünüyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi analiz karşınızda arkadaşlar. 109.400-300 bölgesinin kırılmasıyla beraber trend kırılımları başlayacak ve bu kırılımla da beraber yeni bir satış hareketinin geleceğini söyledik. Benim asıl beklediğim yönünde bu şekilde bir hareket olduğunu sizlere belirtmiştim. Şu an arkadaşlar Bitcoin'de kırılım geldi ve bu kırılım sert bir şekilde yaşandı. Bu bölümdeki sert hareketten sonra da yeni satış momentumları kazanmaya başladı Bitcoin. Ve söylemiş olduğumuz 107.876 ilk hedefi denendi. Arkasında gelebilecek olan ikinci hedefim de benim için 105.528. Fiyat buralarda arkadaşlar bence son düşüş bölümünü yaşıyor. O yüzden buralarda bir sert satıştan sonra fiyatlardan tekrardan bir yükseliş Bitcoin adına bekliyorum. Yani yapımızın kaba tabirle şu şekilde oluşmasını beklemekteyim. Buradaki bir satıştan sonra tekrardan yukarı yönlü bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Gerek üst band gerek tekrardan bu kırmızı çizgi bizim için hedef olabilir. Burada Elite senaryomuz nasıl bir şekilde kurgulanabilir? Ben size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki asıl düşüş yapımız bizim için bir ABC formasyonu oluşturacaktır ve buradaki oluşacak bu üçlü yapıdan sonra gerek bu start alışı itkisel momentumla başladığı için beşli bir yapıyla bu şekilde de bir düşüş görebiliriz ve buradan gelecek tekrardan yükseliş hareketi aslında bize burada bir dördüncü dalga olduğunu söylemekte diye düşünüyorum. Yani buradaki bu yapının şu bölümü 3, şu bölümü birinci dalga, ikinci dalga. Sizlere devamlı anlattığım gibi burada bir 3'ü yaşadık ve bitti. Şu an bir dördüncü dalga eğilimindeyiz. Gelin size o Elite Wave teorisindeki yapmış olduğumuz analizi tekrardan göstereyim. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi belli bir itkisel dalganın son bölümüne geldik ve buradaki gelen bu hareketle beraber bu süreyi devamlı taşıdık arkadaşlar. Yaklaşık fiyat 90 binlerden beri biz bu hareketliliği tahmin edebildik ve bundan sonraki oluşacak bu hareketle bizim için bir dördüncü dalga niteliği taşıyacak. Oluşabilecek düzeltme yapıları bunun içinde kararlı bir şekilde kalmasıyla beraber fiyatta yeni bir itkisel momentum çıkacağını düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesi için arkadaşlar öncelikle fiyatın güzel bir şekilde daha satışına devam edip buralarda konsolide olması. Bu bölümde konsolide olmayan fiyat 90 binin altına indiği takdirde benim için bu yükseliş ihtimali beklediğim dalga daha kısa varyasyonlu bir düzeltme dalgasına evrilebilir. Buradaki şu hareketi bu şekilde düşünebilirim ve arkasından yeni gelecek beşli yapıyı bu şekilde kurgularım. O yüzden arkadaşlar fiyatın buralarda iyi bir şekilde momentumu tekrardan kazanması gerekir. Bu satış hareketi arkadaşlar kimi traderlar için büyük bir fırsat olacaktır. Tepeden Bitcoin'e çok fazla inanıp 150 bin 200 bin gibi bir trend hareketini konuşan kişiler için de biraz aslında işleme giren kişiler buralarda terste kalıp eleneceklerdir diye düşünüyorum. Uygun yerleri devamlı kollamamız gerekiyor ve bizim için trend yapısı çok önemli. Her zaman konuştuğumuz gibi fiyatlar tamamıyla sonsuza kadar yükselecek diye bir durum yok. Ara ara bir düzeltme dalgası yaşamak durumundayız arkadaşlar. Fiyat grafikleri bu şekilde oluşmakta. Şimdi burada arkadaşlar önemli bir kısa vade için analiz yapacağım. Ve bu analizde bizim için Bitcoin'de aslında bir rehber niteliğinde olabilir diye düşünüyorum. Şuradaki saatliklerde arkadaşlar oluşan bir destek direnç bölgesini net bir şekilde artık çizebiliriz diye düşünüyorum. Bakın bu bölge bizim için aslında aşılamayan bir bölgeydi. Bunun üstündeki kararlılıklar bizi yukarı itecekti ve gelmedi. 109.300'ün kırılımında net konuştuk ve bundan sonraki bu sert hareketi aslında sürpriz olarak beklemiyorduk. Herhangi bir indikatör veya haberle de arkadaşlar bu bölümü kurgulamadık. Şimdi bakın buradaki bu destek seviyesi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. kez deneniyor ve bu arkadaşlar muhtemelendir ki aşağı yönlü bir kırılım sağlayacaktır. Bunun sebebi arkadaşlar çok fazla denenen bir destek ve artık o destek özelliğini yitirmeye yakın. Bakın altına bir hareket geldi. Hızlı bir alım gelmesine karşın bu fiyatı yukarı yönlü itmeye yetmedi ve sonrasından yeni bir satış mumuyla tekrardan bu kanalın içine geldik. Burada arkadaşlar fiyatın belli bir şekilde 107.500'lere kadar konsolide
konsolide olmasıyla beraber aşağı yönlü bir satış ve tekrardan bir testten sonra yeni yönünün yine aşağı olacağını, bu şekilde bir kurgu oluşacağını düşünmekteyim. Ve bizim özellikle arkadaşlar trend bazlı Dow teorisiyle ilerlediğimiz için trend bazlı bir analiz yapmamız gerekir ve buradaki arkadaşlar trend kanalımız da bu şekildedir. Bu trend kanalının 105.200 bölgesi bizim için bir destek durumunda. Burasının arkadaşlar kırılması bize daha sert momentumlu bir satış getirir diye düşünüyorum. Şimdilik bizim Bitcoin'de şu bölümün üstüne çıkmadığımız sürece, yani 107.600 bölgesinin üstünde saatlik veya 4 saatlik kapanışlar yapmadığımız sürece Bitcoin'de yönün biraz daha aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin arkadaşlar Bitcoin dominansına geçelim. Bitcoin dominansı nasıl bir hareket sergiledi? Evet, bakın arkadaşlar, analizi yaptığımız gün burasıydı ve biz bundan sonraki hareketi aşağı yönlü gelecek bir momentum ve bundan sonra da yukarı yönlü bir hareket diye düşünmüştük. Bu bölüm gerçekleşti. Bizi dinlemeyenler için o bölümü de kısa bir şekilde sizlere gösterelim. Buradaki bu hareketin tekrardan bu kutuyu test edip yukarı yönlü sert bir atak yapması arkadaşlar. Bu dominansın yükselişi eğer ki şu kutunun içinden gerçekleşirse tekrardan 65 bölgesine yakın bir seviyeye bizim gelebileceğimizi düşünüyorum. Evet, kurgulamış olduğumuz yapının belli oranda düşüşü ve çıkışı gerçekleşti arkadaşlar. 63.80'lerin üstünde dominansın kalması bizim için pozitif bir durumdur. Burada biraz bir salınım gelebilir arkadaşlar ve sonrasında tekrardan yukarı yönlü bir durum oluşacağını düşünüyorum. Burası belli oranda bir destek oldu buna ve bu genelde arkadaşlar bu şekilde bir hareketten sonra sert bir şekilde yukarı çıkma eğilimi gösterir. Bunun için aşağıdaki destek bölgelerin deneme ihtimali olsa da arkadaşlar kanalın üstünde kalıcılık sağladığı takdirde tekrardan dominansta bir yükseliş düşünüyorum. Bitcoin dominansı bu kadar yüksekken Bitcoin'deki sert bir geri çekilme altcoin'leri arkadaşlar ciddi şekilde zedeler. Bu konuda da dikkatli olmanızı sizlere öneririm. Gelin buradan şimdi kısaca bir XRP'ye bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi XRP'de de aslında bu kutunun bizim için çok önemli olduğunu ve bu bölümde de aslında aşağı yönlü bir kırılım gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik. Gelin isterseniz o videonun da bir after before'una bakalım arkadaşlar. Bizim için şu mavi trend, yükselen trendin kırılmış olması negatif bir durum arkadaşlar. Bu düşüşün arkadaşlar bu kutunun içinde konsolide olması bizim için aslında sıkışan bir fiyatın en net göstergelerinden bir tanesi. Yani yukarıda 2.44, aşağıda 2.28, bu bölgenin içinde fiyat çok kritik bir şekilde yataylıyor. Bunun patlamasının çok sert bir şekilde gerçekleşeceğini, muhtemelendir ki arkadaşlar aşağı yönlü bir momentum kazanmasının da olası olduğunu düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu bölümdeki akümülasyon bölgesi net bir şekilde burası. Kırılımın aşağı yönlü olmasını bekledik ve yavaş yavaş bu start gelmeye başladı. Şimdi ne görebiliriz arkadaşlar? Bakın, bu kırmızı bölgenin içinde fiyatın kalması bizim için biraz daha yukarı eğiliminin oluşabileceğini gösterebilir. Ama bunun altında kalıyor olmamız bizim için negatif bir durum ve 2.11'lerle 2 dolar bölgesine doğru bir sert satış hareketi yaşayabiliriz. Önemli olan burada 2.28 ve 2.33 arasındaki bu denge bölgesinde XRP'nin sert bir hacimle yukarı yönlü bir atak yapıp buralarda kalıcılık sağlaması. Bu olmadığı takdirde yönümüz aşağıya diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu bölgelerden bir tepki alabilir ve bu alacağı tepkiyle de arkadaşlar fiyat izlenir. Hacim kazandığı takdirde yeniden yukarı yönlü bir XRP fiyatı görmemiz mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Doğru yerlere fiyatların gelip kendini akümüle ettikten sonra bir düzeltme yapısına uyması gerekir. Bu da genelde fiyatlarda gördüğümüz bir hareket yapısıdır arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar videonun başında sizlere söylemiş olduğum ve sizin için seçmiş olduğum yeni altcoin'imiz Ethereum arkadaşlar ve market cap'i yüksek bir değere sahip Ethereum için de bir analizimiz var. Gelin yaklaşık arkadaşlar 3 hafta önce Ethereum'da neler söylemişiz? Kısaca gelin bir ona bakalım. Bakın, bu bölgenin içinde ilerleme sağlayamadığı takdirde bizim tekrardan test edeceğimiz aralık bu aralık olduğunu düşünüyorum. Şu hareketten sonra bu hareketi düşünmekteyim. Yani buradan bir geri çekilme olabilir. Evet, gördüğünüz gibi biz buralarda bu analizi yaptık. Belli bir kurguyla beraber yukarı yönlü bir yükselişin oluşabileceğini, arkasından bir düşüş senaryosunu net bir şekilde konuşmuştuk. Burada Elliott Wave'le de baktığımızda arkadaşlar şu son bölüm aslında bizim için bir beşli yapıyla Ethereum'un bu bölümlerden aslında bir geri çekilmeye, sayımının bittiğine uygun olduğunu düşünmekteyim. Şimdi buradaki arkadaşlar itkisel momentum net bir şekilde
şekilde 3. dalgayı oluşturduğu için bu da aslında bir 4. dalgaya doğru hareket edebilir. Ve benim için de burada destek olarak çalışabilecek bölgeler yine aynı şekilde 3 hafta önceki konuşmuş olduğum destek seviyeleri. Burada 2818 ila 2400 aralığındaki bu geçirdiği sürenin sonunda arkadaşlar gelecek bir sert kırılımla 2400'ün kırılımıyla beraber 2000 dolarlara kadar bir sarkma gerçekleşebilir. Bu da doğaldır arkadaşlar. Bir 4 senaryosundaki gelişebilecek normal bir hareket yapısıdır. Bu bölümün içine gelen Ethereum'da kalıcılık sağlandığı takdirde belli oranda kısa vade bir yükseliş hareketi görebiliriz. Bu düzeltme yapısında arkadaşlar fiyatlarda hızlı bir şekilde gerçekleşmesi diye bir durum söz konusu değil. İtkisel çıkışlar çok hızlı ve kısa sürede gerçekleşirken düzeltme yapıları daha uzun sürede gerçekleşmekte. Ve ben size arkadaşlar şuradaki şu kanal yapısının kırılmasıyla beraber Ethereum'da bir satışın daha da derinleşebileceğini söyleyebilirim. Bunun şu anki alt bandı 2580 dolarları gösteriyor ve burası bizim için önemli bir nokta. Buranın kırılımı arkadaşlar bizi buraya taşıyacaktır. Orta bandı aşamadığı için de aslında biraz daha negatif düşünmeye bunda da yakınım arkadaşlar ve bu bölümde 2500'ün kaybedilmesi de biraz geri çekilme Ethereum'da da yaşayabiliriz. Şimdi gelin hepinizin çok merak ettiği AVAX'a bakalım. AVAX bizim için gerçekten kanalda çok sevilen bir altcoin. Herkes bu coin'i incelenmesini istiyor. Şimdi bakın arkadaşlar konuştuğumuz bir yer var. Burası bizim için bir akümülasyon bölgesi. Bu hareketliliğin içindeki oluşabilecek hareket yapısını bir önceki videoda nasıl söylemiştik ve neler gerçekleşmiş? Gelin kısaca bir ona bakalım. Burası 23 bölgesi arkadaşlar. 23'ün altında sert bir momentumla kırılım görürsem 22 bölgesinin kırılmasıyla da arkadaşlar 18'e kadar bir salınım yapabilecek AVAX düşünüyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi analiz ve sayılar aynı şekilde yerinde duruyor. İndikatör yok, haber yok, Trump falan filan hikaye anlatmıyorum sizlere burada. Ve salt bir teknik analizle sizlere nasıl bir senaryonun oluşabileceğini birkaç gün öncesinden aslında göstermeye çalışıyorum. Ve kanal kırılımıyla beraber de arkadaşlar fiyatlarda aşağı yönlü bir satış hareketinin derinleşebileceğini konuşuyoruz. Şimdi bu satış hareketi arkadaşlar direkt buradan aşağı yönlü sert bir şekilde geleceğini düşünmüyorum. Tabii ki bu da arkadaşlar belli oranda dalga formasyonlarıyla gelecektir. Buradaki satış hareketleri de bu şekilde parça parça yapılır diye düşünüyorum. Önemli olan ilk destek yeri haftalıklarda belirlemiş olduğumuz 20-40 arkadaşlar. Buranın geçilmesi bizi aşağı yönlü 18'lere kadar indirebilir. Burada pozitif bir senaryo nasıl gerçekleşebilir? Şimdi gelin size kısaca bu durumu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar pozitif senaryonun gerçekleşebilmesi için buraya gelen sert bir satış hareketinin kısa kalması ani bir pumpla aynı buradaki gibi tekrardan yukarı yönlü bir hareket yapıp buralarda konsolide geçirmesi gerekiyor. 24 dolar seviyesinin üstünde fiyatlanan bir AVAX'da 30 direncini kendisine hedef edebilir. Bu senaryoda arkadaşlar momentumlu bir çıkış ilk bizim için görülmesi gereken durumdur. Ama bu durum gerçekleşmemesi dahilinde de tabii ki kanalın buradaki düşen yapının alt hedefi de 20 dolar 50 sent söylüyor. Biz de aslında haftalık olarak 20 dolar 40 senti net bir şekilde konuşuyoruz. Orası bizim için önemli bir mirengi noktası diye söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.